Oha! Görüyor musun? Bak. Bak 40 milyonluk adam işte demek istediğim bak buydu. Bak, bu fırsat transferidir. Aha buldum. Buyur buradayım. Bak değeri kaç? Şöyle göstereyim. 83 milyon euro, 35 milyon euro vererek alabiliyorsun. Merhaba oyun severler. Yepyeni bir Futbol Manager 2026 mobil. Amma uzun ha. FB26 mobil demek daha mantıklı. Evet. Videosuyla karşınızda bugün sizlere ünlü oyuncuları nasıl ucuza alırız? Yani hile hurda, editör vesaireyle uğraşmadan hakkıyla, hakkaniyetiyle nasıl buluruz, nasıl alırız onu anlatacağım. Örneklerini size sunayım arkadaşlar. Mesela Leao 76 milyondu. Biz kaç aldık? Geçen sene, pardon bu sene almışız. 24,5 milyon aldık. Mesela Hacı Musa 20 milyon euroydu. Yanlış hatırlamıyorsam biz 8 milyon aldık. Mesela Gatti 19 milyon euroydu Juventus'ta. Biz kaç aldık? Daha 2 maç öncesi almışız. Efendim mesela yine burada Tavares vardı. Tavares 9 milyon mesela aldık. O 17-18 milyon euroydu. Yine burada mesela Ambek mi ne Ambak mı neyse artık. 18 milyon euro aldığımız var. Mesela Mohoko'yu tabii onu alamadık. Onda yoktu. Mesela Takai var yine. Bakın şöyle özelliklerini göstereyim arkadaşlar. Bayağı iyi Takai. Harbiden iyi. Yani kulübün sağlam oyuncularından bir tanesi Takai. Mesela bunu da Tottenham'dan aldık. 22 yaşında ve 4 milyon aldık. Peki biz bu oyuncuları nasıl buluyoruz, nasıl alırız? Onu gösterdi. Mesela Joe geleceğin benim gözümde çok büyük bir potansiyelli oyuncusu mesela. Onu biraz pahalı almış. Evet bak. Ha, buldum bak. Al sana bak. Değeri 30 milyon euro. Şu an biz kaç aldık arkadaşlar bu oyuncuyu? 8 milyona Bernal aldık. Bak Barcelona'dan 2 maç öncesi 8 milyona Bernal ve hiçbir şekilde dediğim gibi hile orada yok. Ayrıca bak Taha'yı sattık. Bir önceki videoda var. Sözleşme diyelim bakın burada Lecce'ye gidecek ve 32 milyon euroya transfer oldu. Taha'nın özellikleri de bayağı iyi oluyor arkadaşlar. Yani Göztepe açıyorsanız Taha'yı full oynatın. Bayağı hızlı gelişme var. Zaten piyasa değeri de uçtu gitti. Milli takıma da seçildi Taha. Bayağı da güzel üstüne koyarak giden bir oyuncu. Yine burada size göster hani şu oyuncuyu şöyle bak mesela bak 14 milyon euro bak. Biz kaç aldık oyuncuyu? Allah için bak. 875 bin euro aldık. Bak 10 milyon euro bak. Geleceğin bunlar hepsi geleceğin yıldızı olan oyuncuları bedavadan bak kartı. Mesela bak bu oyuncu. Şöyle geldik. Bak 2,5 milyon euro aldık ve dünyanın yıldızı olacak potansiyel varmış. Mesela Jankat çoğu bak menajerin hasta kaldığı 2 yıl sonra özelliklere sahip olacak Jankat'ı biz kaç aldık? 2,3 milyon aldık Galatasaray'dan. Mesela buldum bak. Inter'den mesela Esposito yine arkadaşlar. 3,8 milyon aldık. Görüyorsun bak. 3,8 milyon. Şimdi gelelim asıl konumuza. Biz bunları nasıl alıyoruz? Bak geliyorsun buraya. Oyuncu arama kısmına giriyorsun. Bak burada futbolcuya bedavadan şey diyor. Bak. Burada hiçbir şey tikli olmasın sakın. Çünkü gözden kaçan mevki olabilir. Oyuncu olabilir arkadaşlar. O yüzden hiçbir şey tikli olmuyor. Tertemiz. Görüyorsun. Geldik buraya hemen şu transfer durumunda. Bak ilk önce şey yapın. Asıl yer bura. Kulüp satışa koyuyor bak. Kulübün satışa koyduğu oyuncular avantajlı oluyor. Burada değere bastığınızda bak en iyi oyuncu ve burada tabi bedava oyuncular da var arkadaşlar. Bunları değerlendirebilirsiniz ama çok fazla 216 tane oyuncu var. Kimse gezmez onları. O yüzden burada değere bastığınızda bak böyle bir liste çıkıyor. Bak en üstte Højlund var mesela. 116 milyon euro değeri geldik buraya bak. Fiyat sorgulamaya basıyorsun. Bak 140 bu olmadı bak şimdi. Hemen vazgeçme bak. Burada olmadı. Bellingham'a geldin. Tek tek böyle dolaşacaksın. Bak geldin. Fırsat transferidir bak bunlar. Geldin fiyat sonra bak 94 102 milyon değeri var Bellingham'ın. 94 milyona satışta şu an. Hani alabilirsin diyor. Geldik burada mesela kim var? Olişe. Tabi bunlar çok yüksek profil olduğu için bunlar kolay kolay düşmez ama bazen denk geliyor fırsat. Mesela bak Olişe hayvan gibi fiyata. Geldik burada dur şöyle basalım. Her iki taraf bak transfer listesinde de hem oyuncunun hem de kulübün artık birbirinden vazgeçme. Mesela Hugo Ekitike 97 milyon euro büyük ihtimal kendi isteğiyle gelmiştir. Bak 178 milyon. Kendi isteğiyle olunca oyuncuya uçuk fiyat istiyor. Bak mesela Manchester City'nin sağ beki 84 milyon euro değeri var. Geldim buraya 109 milyon. Burada
oyuncunun ben kulüpten artık ayrılmak istiyorum dediği oyuncular bunlar. Bunları şöyle bak aklınızda olsun geldik buraya. Burada sadece mesela kulübün kendi satış yani kendisi artık oyuncudan vazgeçtiği listedeyiz. Bak buraya bastınız mı? Burada artık mesela 17 milyon euro bakalım. Fiyat dedin 11 milyona düştü. Bu oyuncuyu 11 milyona alabiliyorsun. Daha bu büyük bir fırsat dedi. Bunlar işte bak belli başlı oyuncular şu an burada. Mesela Endrick buna fazla ister büyük ihtimalle de. 117 milyon euro şu an Endrick'i istiyor. Bakalım ay şansımıza da yani şöyle pazarlık oyuncusu denk gelmedi. Mesela 83 milyon bak. Aha buldum. Buyur buradayım. Bak değeri kaç? Şöyle göstereyim. 83 milyon euro 35 milyon euro vererek alabiliyorsun Carboni. Inter satıyor. Bak 35 milyonum olsa 83 milyonluk adamı 35 milyona alacağım. Bunun tabii ki daha düşük ya bak özelliklere bakar mısın hayvan gibi. Gördün mü bak fırsat transferidir bu. Piyasa değeri kaç? 83 milyon. Almaya çalışsan normalde alamıyorsun. Fiyat sorgulama girdiğinde buraya bastığında 35 milyona kulüp fit. Mesela bir tane bulduk. Geldik Cunho'ya. Cunho'ya teklif edelim. Bak o da 95 milyon olmaz. Bunları böyle tek tek dolaştığınızda bakın karşınıza fırsat transferi çıkabiliyor. Mesela geldik burada genç şu mesela geldik. 14 milyonmuş bak değeri. Bakalım kaç lira isteyecek. Bak 5 milyona düştü görüyor musun? Ben bu oyuncuya 5,5 milyon euro verdim mi bu oyuncu bana geliyor. Şöyle gözletelim. Arsenal'in stoperiymiş. Bu şekilde de oyuncuları alabiliyorsunuz. Yani bunun burada tamamen birazcık tabii ki buraya emek veriyorsunuz. Mesela 17 milyonluk Til var. Bakalım kaça düşecek. 14 milyon. Bununla fazla bir kar etmezsin. Bunda fazla bir karın yok. Kar edebileceğin ve ucuza alıp da geliştirirsen Komodo Kün var. Yılların bu oyuncusu ha bu arada. Geçtiğinden belli biliyorum. Bak 13 milyon alıyorum. Bu fırsat transferi değil. Buradan tabi bunu mesela ayda bir kere bir bakın tamam mı? Çünkü oraya oyuncular ekleniyor. Yeni oyuncular da gelebiliyor. Mesela Dead diye bakalım. Özellikleri gayet gelişebilecek bir oyuncu. Bakalım bak görüyor musun? 11 milyon 12 milyon euroya alacağım bir oyuncu 4 milyon euroya yani normal bir kariyer açtığınızda bu oyuncuları mutlaka değerlendirin. Ucuza yıldız oyuncu alıyorsun gelişmiş hazır oyuncu alıyorsun. Beton gibi. Bakın benim videomu bilenler bilir. Canlı yayında ben denk geldi Ispartaspor'a biz Lamine Yamal'ı 12 milyon euroya aldık ve yarım sezonda 250 milyon euroya Manchester City'ye canlı canlı sattık. Bak mesela geldim bak mesela bu oyuncuya bakalım. Bu geleceğin yıldızlarından bir tanesi olacak bir oyuncu bak. 2,4 milyon görüyor musun? Bak 11 milyon değeri var ve düştüğü paraya bak. Şöyle bir gözletelim. Hemen hızlıca sonuç gelirse ona da bakabiliriz. İkinciye bastım. Evet. Şöyle geldim. Hatta bu kariyere de onu ekleyebiliriz. Mesela bak burada görüyorsunuz ki bunlar hep regenlerde düşmeye başlamış. Tabii Regenler o ilk 11 istiyor. O yüzden ilk 11'de bulamayınca mesela bak, güzel bir stoper. 8 milyon euro geldim buraya transfer dedim. Fiyatı görüş dedim. Bastık bak bu fazla. Bunu hemen vazgeç. Bunu hemen atlamayın. Bak bir sürü oyuncu çıkıyor arkadaşlar. Hemen o oldu bu oldu şu oldu diye hemen zıplamayın. Bakın burada fırsat transferi illaki de mesela Leao benim fırsat transferimdir. 75 milyonluk biz Leao'yu gittik bedavaya kaptık. Mesela bu adam kaç? 8 milyon, 8 milyon. Şöyle 9 milyon. Andre Silva geç buraları. 17 mesela 17 yaşında Real Madrid'de oyuncu var. 7,5 milyon değeri. Baktık bak ne diyor? Dünya çapında görüyor musun bak okun izahsak dünya çapında bir oyuncu olacak diyor bu. Transfer listesi zaten. Bak bastık. 7,5 milyon diye bastım. 2,5 milyon euroya düştü. Gördün mü? Bak dünya çapında bir yıldız olacak diyor. Bakın kendiniz gördünüz. Dünya çapında bak. Bahar de ki dünya çapında bir oyuncu olacağına inanıyor. Ya bak mesela eski Fenerbahçe Sant Maximin geldik. 7 milyon bak 2 milyon alıyorsun. Görüyor musun? Al yarım sezon oynat 15-16 milyon değeri olsun. Listeye koy 10-12 milyona sat misal. Bunları sonra diyorlar ki sen nasıl para bu kadar elde ediyorsun? Ya bak al sat yapacak buraları ben zaman harcıyorum. Bak burada belki yarım saat 40 dakika oyuncu arıyorum. Yani
Her ay bir de değiştiriyorum. Mesela bir ay geçiyor, bir ay sonra buraya çünkü daha büyük yıldızlar ekleniyor. Öyle derken istediğiniz oyuncular daha ucuza geliyor bak. Mesela Mokoka bak diyor ki geldi buraya kadroyu güçlendirme planlıyorum diyelim. Mokoko'nun üzerine gitsin. Joe da şey yapmış. Kadroyu düşün yani. Evet. Maç denk ben burayı bir dakika şöyle bakayım. Kaydetmiyorum çünkü. Evet, otomatik kayıt kapalı görüyorsunuz ki. Şurada burayı bir kapatırız. Uzamasın. Bak ben bu arada Göztepe'de hiç tatile gitmediğim için görüyorsunuz. Bak burada normalde tıkladım. Bak bir daha kapatamıyorsun ha. Bak. Bak iptal dedim. Bak benim burada açık değil. Bak hiç gitmedim. Daha yeni bak tıkladım. Bak siz görüyorsunuz bak. İlk 11'i kur de. Şöyle yapalım. Bastım. Bak hiç gitme ya. Bak burada tek tek maçlarımı yaptığım için. Oğlum lan hayır maça mı girdin? Yapma. Lan tatile gidecektik. Evet, ben burayı keseyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, maçı tabii ki ben geri alacağım. Yani bu maç oynanmadı sayacağız. Çünkü kariyer için videosunu burada şey yaptım. Keşke sunsaydım, orayı kestiğim bende kalırdı ama sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi o da 3-0 güzel bir galibiyet aldık. Evet. Şöyle benim göstermek istediğim o hani analiz yaptık ya. Onların sonucunu görelim, evet. Şöyle bir geldik. Pilot şey mi? Ha pardon, ben de benimki zannettim. Mesela Bugarin Kayseri'ye gidiyormuş. Hadi gitsin bakayım. Güle güle. Taha altı kardeş görüyor musun bak. Taha'yı biz 32 milyon euroya videosu var. Çatır çatır pazarımızı yaptı. 40 milyona çıktı bu arada değeri. Abi harbiden güzel oyuncu. Yani oyunda mükemmel. Ya kendisi zaten beğendiğim bir oyuncu. Evet, Göztepe yine bedava oyuncular şöyle kapıyor. Geldik buraya bakalım. Evet, o şey göstereceğim ha. Mesela Göztepe'ye katılıyor demiş. Doğu biz bunu attık mı hatırlamadım. Evet, şöyle bir tık ilerleyeceğim. Niemand. Mesela bu varmış. Bedava oyuncu. Bakalım ne diyor. As için güvenilir oyunculardan bir tanesi. Ya çok fazla bak bedava oyuncu arkadaşlar bak. Çok fazla bedava oyuncu olduğum için almayacağım. Çünkü gelmesini istediğim oyuncuları alamayacağım bu seferde. Daha mesela Hasan'ı istemişler. Bu da benim izlediğim Hasan oldukça iyi bir transfermiş ama bana lazım değil. Çünkü çok fazla da benim yıldız oyuncum var. Ha bak baktığımız mesela oyunculardan biri de buydu arkadaşlar. Şöyle geldik. Bak ne diyor? Hakkında birçok şüphelerim var ama başka hedeflerine yönelmemize öneriyor. Ha anladım. Yani bir sürü olumsuz özelliği varmış. Olumsuz özelliği yüksek olduğu için oyuncuyu istemiyor gözlemciler. Bak ha geldik mesela diğer oyuncu da buydu baktığımız 30 yaşında. Abi ne diyor? Felix transfer için ikna edilmesi gerektiğine inanıyormuş bak görüyor musun? Mesela Felix Torres bakalım Corinthians'ta bak 3,9 milyonda değeri varmış. Bastın 4 milyona. Yani aslında şey olsa hani para ihtiyacımız olsa alabileceğimiz bir oyuncu evet. Burada şöyle bir tatile gidelim. Size bir şey daha göstereceğim. Ne oldu? Oo 3-1 biz yenmişiz. Oynasam kaç tane yerim ha? Evet biraz şansa olmuş. Evet Şampiyonlar Ligi Göztepe playoff garantili yalnız. O da biraz sürpriz ama mahvoldu. Böyle bir geldim. Bir daha göstereceğim size listeyi. Ondan yanlış anlaşılma olmasın. Böyle geldim. Bakayım liste değişti mi? Kendi onayı. Yeni gelen oyuncu eklen. Yani eklenen oyuncu olmamış. O 97 milyonluk var. Şöyle geldik. Bastı 141 milyon olmaz. Bizim zaten gelirimiz de geldi. Bak Gavi'ye bakalım. Ben Gavi almıştım Isparta Spor'a. 10 milyon euro hemen almıştım. 80 milyon euro o da olmaz. Geldik buraya Carboni bak. Carboni transferi olabilir. Mesela 83 milyon değeri var. Mesela Şampiyonlar Ligi için Carboni değerlendirebilir. Bak 34 milyona düştü. Hani bunu bir fırsat transferi olarak patlatabilir Göztepe. Öyle görünüyor. 4-2-4'ten 4-5-1'e 4-2-3-1'e dönebiliriz. Fırsat transferi olarak şu an o gibi mesela Malo Costa varmış. Ya bak bu yoktu mesela yeni eklenmiş. Görüyor musun bak? Atla Hoca tarihi yeni oyuncu eklenebilir bak. Oha görüyor musun? Bak. Bak 40 milyonluk adam işte demek istediğim bak buydu bak bu fırsat transferidir. Bak 40 milyon 43 milyonluk adam bak geldik burada hatta transferini yapalım. 5 milyona bak fitler 5,5 milyona direkt veririm diyor. Bak görüyor musun?
Değeri kaç? 43 milyon euro. Al işte Chelsea'den Gusto'yu, Malo Gusto'yu direkt aldım 5 milyona. 5 milyon 5 milyon euroya adamı direkt bitiriyordum. Bitti. İşte dediğim fırsat transferini böyle kovalamanız lazım. Bak yoktu listede fark ettiniz değil mi? Listede bu adam yoktu daha yeni ve bastım şu an tak diye geldi. Mesela bakalım başka buralara eklenen var mı şöyle gözümden kaçan. 27 milyon Iglesias. Buralar neredeyse hepsi aynı. Kımıldama olmamış. Şöyle bakalım. Rennes. Mesela Diat da varmış. Mesela Diat'tan özelliklerine bakın arkadaşlar. Yani rahatlıkla sağda solda her yerde oynayabilen bir oyuncu. 10 milyona koymuş. Biz 3 milyon. Mesela takım kurmak için güzel bir taktik. Bu taktiği değerlendirin. Bu şekilde gördünüz. Bak o 43 milyonluk 5 milyona. İşte ben de 73 milyonluk Leao'yu 24 milyon aldım. Leao'yu emin olun sezon sonunda veya şu an iyi bir teklif gelirse şu an 50, 60 yani para kazanılacak şekilde satacağım. Carboni'yi bak mesela almayı planlıyorum. Şu an kafamda senaryo çiziyorum. Carboni'yi ne yapabilirim diye. Hangi taktiğe dönebilirim diye. Çünkü Carboni gelirse Göztepe'nin Şampiyonlar Ligi hayali hayal olmaktan çıkabilir. Like at, abone ol, hipi puanı unutma. İstediğin oyuncuyu değil ama dünya yıldızlarını bu şekilde takımına kazandırabilirsin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.